Hangi kumaşlara keçe iğneleme yapılır? Aslında keçe iğnesinin batabildiği bütün kumaşlar keçe iğneleme tekniği için uygundur. Ben bunlardan birkaç tanesine değineceğim. Örneğin kot kumaşlar, kot ceketler bunun için çok uygundur. Ben eski bir trenç kotumun yakasına yün iğneledim. Bunun birazdan yapımını göstereceğim. Bu ise sentetik bir keçe yüzeye kedi figürü iğnelenmiş bir çalışma. Başka bir yüzey yünden yapılmış bir keçe. Keçe yüzeylere de çok güzel keçe iğneleme yapılabiliyor. Kumaş kadar uygun iğne seçimi de önemlidir. Örneğin burada kalın bir iğnenin bu keçe kumaştan geçmediğini görüyoruz. Bir tık ince iğne deniyorum. Bu da geçmiyor. Ve bu iğnenin en azından arka yüzeye geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla uygun kumaş kadar uygun iğne seçimi de önemlidir diyebiliriz. Keçe iğneleme yöntemiyle şallar üzerine de çok güzel desenler işlenebiliyor. Bu paşmina şal ince sayılır. Ben üzerine keçe iğneleme yöntemiyle yünü iğneledikten sonra su ve sabunla ıslatarak ovmuştum. O yüzden arka yüzeyi bu şekilde görünüyor. Islak keçe şart değil tabii ki. Sadece keçe iğnelemeyle de çok güzel desenler oluşturulabilir. Farklı dokulardaki şallar da bu amaçla kullanılabilir. Diğer bir yüzey ise trikolar. Triko hırkalar, yelekler, kazaklar keçe iğneleme yüzeyi olarak uygundur. Çok güzel sonuçlar elde edildiğini Instagram'da ya da Pinterest'te görmekteyim. Ben birazdan size bir atkı üzerinde minik bir çalışma göstereceğim. Şimdi kot kumaş üzerinde nasıl keçe iğneleme yaptığıma geçelim. Bir desen belirledim. Bunu transfer kağıdıyla ya da benim yaptığım gibi suyla silinebilen bir kalemle şeklimi transfer etmekle başlıyorum. Daha sonra renklerine karar veriyorum. Örneğin bu sakura ağacının bir dalı olacak. Ben o nedenle dalını siyah yapacağım sadece ve çiçeklerini de pembe ve tonlarında çalışacağım. Burada önemli olan kumaşa rahatlıkla geçebilen, aynı zamanda yünü de arka yüzeye aktarabilen bir iğne seçmemiz gerekiyor. Çok ince bir iğne kumaşa rahat batar ancak yünü diğer tarafa geçiremediği için yün yüzeyde sabitlenemez. O nedenle deneme yanılma yaparak uygun iğne türünü ve kalınlığını belirlemek gerekiyor. Ara yüzeyde sünger kullandım. Aslında araya değil en alta da konulabilir. Ben ilerleyen aşamalarda süngerin erişmediği yerlerde süngeri aradan çıkarıp alta yerleştirdim ve o şekilde iğneleme yaptım. Kot ceketlere ve kot yeleklere de keçe iğneleme desenler çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Paşmina şal üzerinde keçe iğneleme yaparken nelere dikkat ediyorum? Ya belirli bir desen çizerek çalışıyorum ya da doğaçlama. O an aklımdan ne geçerse onu desenliyorum. Örneğin desenimi çizdim. Sonra mutlaka bir kasnakla kumaşı gerdiriyorum. Bu şekilde çalışmak çok daha güvenli. Kumaş hem daha az büzülüyor ya da büzüşüyor. İplik çekme olayları olmuyor. Kasnak kullanmadan keçe iğneleme yaptığımızda bakın neler oluyor. İnce bir iğne ile başladım. Henüz kumaş çekmesini görmüyorsunuz. Ama iğne kalınlığı arttıkça çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Kenarlardan iplik çekmeleri meydana geliyor. Keçe iğnesi kumaşa zarar veriyor bu aşamada. Bunu önlemek için mutlaka uygun kalınlıktaki iğneyle ve kasnakla çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Gelelim çoklu keçe iğneleme aparatı mı yoksa tekli iğneyle mi çalışmak gerekir sorusuna. İkisinin de yeri ayrı bence. Detaylara çalışırken tekli iğneyle çalışmak avantajlıyken geniş bir yüzeye yün iğnelerken de çoklu iğne aparatı oldukça avantajlı oluyor. En iyisi hangisi diye bir seçim yapamam. Duruma göre ikisinden birini seçmek gerekiyor.
Fırça mı, sünger mi derseniz çoklu iğne aparatı kullanırken mutlaka fırça kullanmayı tercih ediyorum. Nevresimlik pamuklu kumaşlarda da keçe iğneleme yapılabiliyor. Bunda da bir kasnakla gerdirerek uygun bir iğne seçimiyle yüzeye çok güzel yünler iğnelenebiliyor. Bunu da göstermek istedim. Mesela bu kumaştan yapılmış bir yastık düşünelim. Üzerinde keçe iğneleme yöntemiyle desenler olsun. Eee, Çok hoş görünür. Ancak yıkarken sıkıntı oluşturabilir. Çünkü yün yüksek sıcaklıkta küçülür. Dolayısıyla desende büzüşmeler olabilir. O nedenle kullanım amacına göre kumaşları da seçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi arka tarafa geçen yünler eğer çok uzunsa bu bazen ya olduğu gibi bırakılır. Mesela yastıkta sorun olmaz. Ama arka tarafı görünecekse o zaman da kesilebilir diye düşünüyorum. Şimdi de keçe yüzeye, yünden yapılmış bir keçe yüzeye yün iğneleyelim. Kalın olduğu için keçe kumaşım çoklu iğne aparatı doğru bir seçim değil burada. O yüzden zaten desen küçük, yüzey kalın. O nedenle keçe iğnesi seçmek mantıklı olacaktır. Burada yünü farklı yönlerde eğerek, bükerek desenin içini dolduruyoruz. Daha sonra küçük de bir püf noktası göstermek istiyorum size. Pofuduk bir püf noktası. Evet, işte bu pofuduk bir püf noktası. Yüzeyde böyle 3 boyutlu benekler oluşturmak istiyorsunuz diyelim ki. Yünü gösterdiğim şekilde yuvarlak hale getirip sadece çevresinden iğnelerseniz eğer yüzeyi pofuduk, böyle düğme gibi görünen çok şık detaylar elde edebilirsiniz. Ben bu yöntemi mesela Prenses Taç'ta kullanmıştım. İşte bir tane keçe çanta yapıp üzerine minik minik böyle çiçekler oluşturmuştum. Hoş detaylar oluşturulabiliyor. Triko bir atkı üzerine bir kedi çalışması yapacağım. Oldukça yumuşak, esnek bir triko. Keçe iğnelerinin hemen her türü çok kolay batıyor. Üzerine sabunla bu deseni çizdim. Şimdi beyaz yünle bu desen üzerinden iğneleyerek şeklimi oluşturacağım.
Desenimi iğneledikten sonra mutlaka çoklu keçe iğnesiyle de üzerinden geçtim. Burada kasnak kullanmadım çünkü kumaş zaten çok yumuşak, tok bir kumaş. O yüzden iplik çekilmesi olmadı. O nedenle sadece fırça üzerinde çalıştım. Arka taraftaki uzun yünler kesilse mi daha iyi olur, kesilmese mi? Ben ikisini de denedim. İkisinin de sonucunu göstermek istiyorum. Alt taraftaki yünleri kestim. Ama üst taraftaki miyav yazan bölgedeki taşan yünler, arka yüzeydeki yünler kesilmedi. Şimdi nemli bir tülbenti arka yüzeyin üzerine koyup ütüleyeceğim. Buharlı bir modda çalışacağım. Ütüledikten sonra bakalım nasıl görünüyor. Önden görünüş bu şekilde, gayet düzgün. İğne izleri çok rahatsız etmiyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise bakın burası yünleri kesmediğim yer. Yünler gayet düzgün görünüyor. Burası da yünleri kestiğim bölge. Orası da güzel görünüyor. İkisi de uygun bence. Sizler hangi kumaşlara keçe yenileme yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.